Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bu videomuzda görmüş olduğunuz yazlık çok güzel motifli bir elbise yapacağız. Bu videoda anlatımını paylaşacağım elbisemin malzemeleri şöyle 3 numara tığ, çeşitli renklerde koton iplerim var. Kendi kullandığım iplerin şöyle hepsi farklı şekilde, tonları tabii ki de. Ben böyle bunların hepsinin size markalarını ve renk kodlarını açıklama kısmında paylaşacağım. Sormak istediğiniz ya da aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorum kısmından veya Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Videomuza başlayabiliriz. Motif birleştirmede ön kısımda 4 tane, arka kısımda da yine 4 tane motifi birleştirdim. Böyle renkli motiflerimi hazırladım. Siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bu kare motifimizin yapımını anlattığımız videomuz sayfamızda var. Tabii ki oradan motif yapımını siz de görebilir. Bilmeyenler oradan motiflerimizin örneğinden çıkarabilir ve bu şekilde renkli motiflerimizi hazırladıktan sonra çok güzel bir elbiseyle tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben size bunları elbiseye nasıl döndürebiliriz onu göstereceğim. Önce sıralama şekline göre nasıl istiyorsanız renklerinizi o şekilde motifleri birleştirmeye başlayacağız. Bir de ben size birkaç nokta göstereceğim burada. O da hani ipi koparmadan uzun bir şekilde sürekli devam edebilirsiniz birleştirmeye diye. Şimdi şuradan mesela şöyle bu motifimden başlayabilirim. Şöyle şunları çektikten sonra şimdi motifimin köşe kısmından önce birleştirme işlemi için şöyle tığımla şöyle ipimi çıkarıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Ve aynı yere toplam zincirle beraber 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Zincirle beraber 3 tane trabzanım oldu. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle netli ayarladık. Daha sonra yine aynı yere 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Bu şekilde köşede şöyle bir köşe daha yapmış olduk. Ve araya bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra şöyle hemen şu boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle 3 tane yaptım. Yine araya bir zincir çekiyorum. Ve yine hemen şuraya 3 tane trabzan. Köşelerde araya 2 tane zincir çekiyorum trabzanlar arası. Bu kenarlarda bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ve şu köşeye geldim. Yine bu köşede ilk 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, şöyle ve 3. Yine araya 2 zincir ve yine aynı boşluğa köşede 3 tane trabzan. Bu şekilde şimdi yine aynı şekilde bir zincir çekiyorum. Şuraya 3 tane trabzan, araya bir zincir çekiyorum. 3 tane trabzan, bir köşe daha yapıyorum ve aynı işlemi şu köşeye kadar devam ettirelim. Diğer motifi ekleme ile videomuza devam edelim. Şöyle ilerlettim. Son kenara geldim. Bir zincirimi çektim. Burada sadece 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. trabzanım. Şimdi burada motifi eklemeye başlayacağım. Bir tane zincir çekiyorum. Yanına ekleyeceğim renk olan motifimi alıyorum. Hemen şöyle ipimi tığıma doluyorum ve şu motifimin köşe kısmından şöyle ipimi doladım bakın. Şöyle aradan geçiriyorum.
ipi alıyorum ve şurada trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi burada yine şunun içerisine, yani aynı köşenin içerisine toplam 3 tane trabzan yapıyorum. Bu ikinci ve bu da üçüncü. Bu şekilde yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle motifim, ön yüzleri bu şekilde ya. Şimdi şuradan şöyle karşıdaki motifimin şöyle ters yüzleri birbirine bakıyor. Düz yüzleri ters, yani dış tarafa bakıyorlar. Şöyle bir zincir çektikten sonra hemen şu sıradaki boşluk var ya, şöyle boşluklarımız var ya, şu bir zincir çektiğimiz yer. Oraya batıyorum araya ve şöyle ilmeğimi çıkarıp şu şekilde sık iğne yapıp bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi doluyorum. Hemen buradaki boşluğa yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Yine aynı şekilde şöyle motifimin sıradaki boşluğuna batıyorum. Şöyle ilmeğimi alıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipi dolayıp hemen yandaki motifimin sıradaki boşluğuna 3 tane trabzan. 3 tane trabzan. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde köşeye geldik. Köşede de şöyle yapıyoruz. Yine ilk olarak 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 ve 3. trabzanım. Araya 2 zincir çekiyorduk ya. Yine 2 tane zincir çekiyoruz. Şurada hemen motifimizin şu köşedeki boşluk vardı ya, hani 2 tane zincir çektiğimiz, oraya batıyorum. Şöyle sırayı kapatıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Sonra ipimi dolayıp tekrar birleştirdiğim motifin köşesine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Köşemi de yapmış oldum gördüğünüz gibi. Şimdi burada yine aynı şekilde buradan araya bir zincir çekip trabzanlarımı yapıp bu köşeyi de yapıp şu köşeye kadar sıramı tamamlayayım. Sıra sonuna geldim. Söylediğim gibi motifimin bu kısımlarını da trabzanlarımla tamamladım. Yine aynı şekilde şu köşeye ilk olarak sadece 3 tane trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve birleştireceğim motifimi yine şurada size göstereceğim bir kez daha. İpimi tığıma doluyorum. Motifimin köşe kısmından tığımı geçirip bir trabzan yaparak motifimi birleştiriyorum. 2. trabzan ve 3. trabzan. Bir zincir çekiyorum. Yine şöyle hemen motifimin ters yüzleri birbirine bakıyor. Düz yüzleri de dış tarafa bakıyor şekilde tutuyorum. Hemen şuradaki ilk boşluğuma batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı işlemi yapıyorum. Bu boşluğa da 3 tane trabzan. Birleştirme işlemini bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ben bu motifi de yine bu şekilde birleştireceğim. Aynı buradaki gibi. Daha sonra toplamda 6 tane yaptıktan sonra nasıl işleme devam ettiğimizi göstereceğim size. Şimdi o 3 tane motifimi daha ekleyeyim ve videomuza motiflerin tamamını birleştirmeyle devam edelim. Motiflerimi bu şekilde birleştirdim. Toplam 6 tane motifimi birleştirdim. Şimdi şu işlemi yapıyorum. Şöyle şu köşeye ilk olarak 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Ve şu işlemi yapıyorum. Şu şekilde motifimin ön yüzüyle şöyle gördüğünüz gibi şu karşıdaki motifin
köşesinde orta kısımdan tığımı geçiriyorum ve motifi birleştiriyorum. 2 tane de zincir çekiyorum. Daha sonra ipi tığın üstüne alıp şu köşede yine motifimin köşe kısmını tamamlamak için 3 tane trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Karşılıklı birleştirirken ters yüzleri birbirine bakıyordu. Düz yüzler dış tarafa doğru bakıyordu. Ne yapıyorduk? Hemen şuradaki boşluğa, ilk boşluğa sık iğne ile motifimizi birleştiriyorduk. Bir zincir çekiyorduk. Şöyle yine boşluğun içerisine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bir zincir çekiyoruz. Yine yanındaki boşluğa batıp sık iğne ile şöyle birleştiriyoruz. Bir zincir çek. 3 tane trabzan yap. Şimdi bunu uzatmamın sebebi, burada ben ipi kesmeden diğer motifi birleştirme işlemini de göstereceğim. Ama şöyle şu kısmı da tamamen bir döneceğiz. Önce zaten bu işlemi yapacağız. Şöyle şurada 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Yine boşluğuma bir sık iğnemi yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve hemen köşeye 3 tane trabzan. Bu şekilde. Araya 2 tane zincir çekiyorum ve son karşılıklı birleştirme işlemini yapıyorum. Şuradaki gördüğünüz gibi köşenin hemen ortasından motifimi tamamen artık gördüğünüz gibi birleştirdim. 2 tane zincir çekiyorum ve şimdi bu işlem, yapacağımız işlem, bu motifin aynı buradaki gibi bu etrafını tamamen dönmek olacak. O da çok basit zaten. Şimdi 2 tane zincir çektik ya, önce şu köşeyi tamamlıyoruz. Buraya 3 tane trabzan. Araya bir zincir. Hep aynı işlem ve çok basit zaten. Şuradaki boşluğa yine 3 tane trabzan. Köşeye geldiğimizde aynı buradaki gibi köşelerimizde hani 3 tane trabzan yapıyorduk. Araya 2 zincir çekip 3 tane trabzan yapıyorduk ya. Burada da yine 3 trabzan yapıp köşemizi tamamlıyoruz. İlk yarısını yapmış oluyorduk ya. Bir zincir çekiyoruz. Ve şöyle yine köşede 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 şöyle 3. trabzan ve araya 2 zincir. Şu boşluk var ya, şuraya batıyoruz. Şöyle zincirimizin içerisinden geçiriyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz ve hemen şu köşemizi de tamamlıyoruz. 1 şöyle 2 ve 3. Yine aynı şekilde şuraya 3'er tane trabzan yapıyoruz. Araya bir zincirle bu köşede bir kere daha yapalım bu işlemi. Bir kere daha şu kısmı göstereceğim. Şöyle trabzanımızı yaptık. Araya bir zincirimizi çektik. Köşede yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şöyle 3 tane trabzanımızı yaptık. Araya 2 tane zincir çekiyoruz. Şu boşluk var ya, şu boşluğa şöyle batıp ilmeğimizi zincirin içerisinden geçiriyoruz. 2 tane zincir çekip hemen buradaki köşeyi de tamamlıyoruz. 3 tane trabzan yapıp bu köşeyi de tamamlıyoruz. Şimdi bu motiflerin etrafını bu şekilde tamamlayalım ve ip kesmeden motif ekleme ile videomuza devam edelim. Şöyle etrafını tamamladık. Aynı işlemleri yaptık.
başladığımız yere geldik. Orada da araya bir zincir çekiyoruz ve şurada hemen ilk zincirimiz var ya, oraya batıp sıramızı tamamlıyoruz. Buradan şöyle şuradaki ipimizi şöyle yürüterek şu şekilde boşluğa batarak, aynı şekilde şuradaki boşluğa batarak ipimizi yürütüyoruz ve motif ekleyeceğiz burada. Motifimizi de yine şöyle bir zincir çekiyoruz. Şöyle şurada zaten araya gelecek boşluk var ya, ipimizi doluyoruz. Şöyle yeni motifimizin yine şu köşe kısmından tığımızı geçiriyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şöyle gördüğünüz gibi birleştirme işlemine başladık. Bu motifi şöyle birleştirme ile devam edeceğiz. Şimdi 3 tane trabzanımızı yaptık. Yine aynı şekilde şöyle motifimizi ters tutuyoruz. Ters yüzler ters, düz yüzler dışa doğru bakıyor. Araya bir zincir çekiyoruz ve hemen şu üstteki ilk boşluğa batarak sık iğne ile birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine şuradaki boşluğa 1 2 ve 3. trabzan. Aynı şekilde birleştirme işlemini burada devam ediyoruz. Yine sıradaki boşluğa batıyoruz. Şöyle sık iğne, bir zincir ve şu şekilde 3 trabzan. 3 tane trabzanımızı yaptık. Bir tane zincir çektik. Yine hemen sıradaki boşluğa batıyoruz. Şöyle bir zincir. Bir zincirimizi çektik. Köşeyi birleştirmeye geldik. Köşede yine ilk olarak 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Daha sonra köşede araya 2 tane zincir çekiyorduk ya, yine 2 tane zincirimizi çektik. Şimdi birleştirirken şurada şu üstteki köşe var ya, ilk olarak burayı burasıyla birleştiriyoruz. Şöyle 2 zincirimizi çektik. Şu şekilde üstteki köşeyi görüyorsunuz. Oradaki araya hemen batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz ve yine köşe olan yere batıp 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bunu yine aynı şekilde 3 trabzanımızla şöyle köşeye gelelim. Köşeden tekrar bir motif birleştirmeyle videomuza devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi köşeye geldik. Yine sadece 3 tane trabzanımızı yaptık. Ve bir zincir çekiyoruz. Tekrar yeni motifimizi alıyoruz. Ve şöyle ipi tığımıza dolayıp aynı birleştirme işlemini yapıyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Yine ikinci trabzan. Yine 3. trabzan. Bir zincir çekiyoruz ve şurada gördüğünüz gibi hemen ilk boşluğa batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve yine aynı şekilde şuraya 3 trabzan. Şimdi ben burada şöyle birleştirme işlemini aynı o ilk sıradaki gibi yapacağım. Ama şurada köşe, şurada göstereyim. Şöyle ilerletip tam şuradaki köşedeki şu orta kısmı birleştirme işlemini göstereceğim size. Çok basit zaten o da. O yüzden şu birkaç tanesini, zaten 2 tane var burada, yapayım. Şu orta kısmı beraber yapalım yine. Şimdi şuraya geldik. Yine şuradaki birleştirdim boşluğumdan 3 tane trabzanımı yaptım köşeye. Ve şuradaki şu köşeleri birleştirme işlemini göstereceğim size. Şöyle netliğimizi de ayarlayalım. Bazen hızlı yaparken onu gözden kaçırabiliyorum. Kusura bakmayın. Şöyle 1 2 tane zincir çekiyoruz. Ve şu şekilde görüyorsunuz ya, ilk olarak hemen yanındaki şu köşenin ortasından ipimizi geçiriyoruz ve ilk bir sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonra hemen üstteki şu kısmı, yani
şurayı yine orta kısmından köşeden geçiyoruz ve sık iğne yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz ve motifimizi şöyle gördüğünüz gibi şu köşenin içerisine 3 tane trabzan yapıp birleştirmeye devam ediyoruz. Bakın. Şöyle birleştirmiş olduk. Şurayı görüyorsunuz. Tekrar yine aynen bu şekilde üstten devam ediyoruz birleştirmeye. Boşluktan batıp bir zincir çekip yine aynı şekilde trabzanlarımızı yapıp devam ediyoruz. Ben şimdi böyle birkaç tane daha motif ekleyeyim. Şöyle bu şekilde ilerliyoruz. Buradaki köşeyi ilk olarak sadece şuradaki köşeyle birleştiriyoruz. Daha sonra eklediğimiz motifle hem bu yan motifin köşesinden hem de üst motifin şuradaki köşesinden birleştirerek devam ediyoruz. Ben şimdi bunu elbiseye başlamıştım ben zaten. O motiflerle ilerletmiştim biraz da. Aynı sıraya denk geliyor zaten. Yani bu birleştirme yeri. Oradaki şekliyle devam edelim. Orada da birkaç bir şey göstereceğim size. Şimdi onunla devam edebiliriz. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi aynı işlemi yaparak ben böyle zaten birkaç sıra örmüştüm. Elbiseye başlamıştım. O yüzden yine aynı birleştirme işlemiyle zaten devam ediyorsunuz. Sürekli aynı işlemi yapıyorsunuz. Ben şurada şu orta kısmı birleştirmeyi bir kere daha göstereceğim size. Ve burada aynı şekilde sırayı bitirişimiz, etrafını dönüşümüz ve bir sıra kaydırmamız gerekiyor ipi koparmadan devam edebilmek için. O yüzden önce şuradaki köşede bir kere daha birleştirme işlemini göstereceğim size. Şimdi 2 zincir çektim köşeye. Şurada ilk olarak yandaki motifimin orta kısmından ipimi geçiriyorum. Şöyle sık iğnemi yapıyorum. Hemen üstteki motifimin orta kısmından da bir kere daha geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum ve 1 2. Şöyle gördüğünüz gibi yine hemen ipimi doluyorum ve köşeye 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Ve sonra yine aynı şekilde şöyle üst tarafı birleştiriyorum. Şimdi ben burada buraya geldiğimde sırayı nasıl bitirdiğimizi göstereceğim size. Sıra sonunda şunu yapıyorum. İlk zaten köşeme 3 tane trabzanımı yaptım. Hemen araya 2 tane zincirimi çektim. Şu üstteki motifimin arasından geçiriyorum. Bir trabzanımı yapıyorum. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum ve motifimi tamamlıyorum etrafını ilk olarak. Şöyle 1 2 ve 3. Şimdi şurada şu köşeye kadar şu trabzanlarımı yapayım bir. Şimdi burayı bu şekilde tamamladım. Şöyle köşedeki 3 tane trabzanımı da yaptım. Şimdi burada hani birleştirirken yapıyorduk ya, aynı işlemi yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve şöyle hemen motifimi köşe tarafından şöyle ipimi tığıma doluyorum ve köşe tarafından şöyle trabzanla birleştiriyorum. 2 ve 3. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle hemen şuradaki motifimin arasına bir kere batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve 3 trabzanımı yapıyorum. Şimdi karşılıklı önce bunu tamamen birleştirmiş oluyorum böylelikle zaten. Daha sonra ben burada bir ipi yürüteceğim. Hem çünkü ipi kesmeden modelime devam etmek istiyorum. O yüzden önce size şuradaki tamamen birleştirmeyi bir göstereyim. Şuraya batıyorum. Zincirimi, sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum yine. 1 2 ve 3.
Bir zincirimi çektim. Şuradaki boşluğa battım. Sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve şuradaki köşeye geldik. Şimdi bunu tamamlıyorum. 1, 2 ve 3. Burada ne yapıyorduk? Araya 2 tane zincir çekiyorduk. 1 ve 2. Bunu çekince ne yapıyorduk? Hemen yandakinin köşesinin şu aradaki boşluktan geçirip sık iğnemi yapıyorum. Şöyle şurada da üsttekinin boşluğundan geçirip şöyle sık iğnemi yapıyorum ve motifimi böyle tamamlamış oluyorum. Hem de köşeyi birleştirmiş oluyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde tamamen motifimi birleştirdim. Şimdi buradan aşağıya ipimi yürüteceğim ve alt tarafın etrafını döndüreceğim. Hem de ipimi koparmadan modelime bu şekilde devam edebileceğim. Şimdi şurada şöyle yapıyoruz. Şurada hemen bir zincirden şöyle geçirip sık iğnemizi yapıyoruz. Şuradan yine aynı şekilde trabzanlarımızın tepesine batarak şöyle ipimizi zincirimizin arasından geçerek şöyle ipimizi yürütüyoruz. Ben bu şekilde yapıyorum yani. Hem de hiçbir şekilde ipi koparmadan modelimi ilerletebiliyorum. Şöyle. Pardon. Şöyle gördüğünüz gibi geçirdik. Ve burada başa geldik. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi şurası köşeleri dönmeye buradan başlayabiliriz. Şöyle 1, 2 zincir çekiyoruz. Köşede araya biliyorsunuz. Ve şurada hemen köşenin arasına 3 tane trabzanımızı yapıp motifimizin kenarını tamamlıyoruz. Bunu yaptık. Bir zincirimizi çektik ve ne yapıyoruz? Yine boşluklara 3'er tane trabzan. Bu şekilde bütün etrafını yine demin nasıl dönüyorduk? Köşelerde de yine burada eklememizi yapıp şuradaki araya batıyoruz, araya 2 zincirle. Şimdi bu şekilde ben etrafını döneyim. Etrafını tamamen döndükten sonra şöyle son işlemini beraber yapalım istedim. Yine aynı şekilde köşeye 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle köşede araya 2 tane zincir ve hemen şuraya ilmekten ipimi geçirip sıramı tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve şimdi şöyle yapacağım. Her boşluğa birer tane sık iğne yaparak eteğin uç kısmını bu şekilde geçeceğim. Şöyle yine köşeye bir sık iğne. Gördüğünüz gibi hemen şöyle ilk boşluğa sık iğne. Aynı şekilde her boşluğa birer tane böyle sık iğne yaparak buraya da şöyle o bir zincir çekiyorduk ya araya. Oraya da bir tane. Böyle sırayla sık iğne yaparak etek ucunu da dönelim. Etek ucunun bütün kenarlarına her boşluğa birer tane sık iğne yaptım. Şimdi şöyle sıra başına geliyorum ilk başladığım yere. Yine şurada son sık iğnelerimi yapıyorum. Şuradaki köşeye bir tane yine sık iğne ve ilk yaptığım şuradaki sık iğneye batıp sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu kenarda bir sıra daha geçeceğim. Onda da böyle benim pıtırcık dediğim bir kenarda yapılan süslemeyi yapacağım. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. O artık siz nasıl isterseniz öyle yapın. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şurada kapadığım yer var ya ilk zincirimin dibi. Hemen oraya batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Daha sonra şöyle yine o boşluklara sık iğne yaparak bu aralıklarını da siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bunu şu pıtırcığı tam ortalarda yapacağım. Yani bir şu köşe ortalarında, bir şu motifimin ortasında ve şöyle yine köşe ortasında. Şimdi böyle motifimin ortasına kadar şöyle sık iğnemi yapıyorum. Devam ediyorum. Ve motifimin ortasında
Bir tane daha pıtırcık yapacağım. Bu şekilde şöyle şuradaki sık iğne, şurada yapacağım yerde sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim ve şöyle netleştireyim. Ve hemen dibine batıp sık iğnemi yapıyorum ve bir pıtırcığımı daha bu şekilde yapmış oluyorum. Daha sonra yine şöyle motiflerin ortasına doğru sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Şöyle. Ve motiflerin ortasında bir tane daha göstereyim size. Aynı şekilde etek ucunu bir sıra daha geçeceğim yani. Şöyle şu gördüğünüz tam motiflerin ortasındaki sık iğnem. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve yine aynı sık iğne arasına batıp şöyle pıtırcığımı yaptım. Ve etek ucunu ben bu şekilde ilerleteceğim. Yani bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Buradan sonra da üstte aynı işlemi üst tarafta da yapıp bir de askı işlemimiz var. Onun yapımına geçebiliriz. Etek ucunu bitirdikten sonra şöyle askı kısmına geçiyoruz. Ön kısımda askı yapma işlemini göstereceğim size. Şöyle 2 kare yani 1-2 sıra askı için yeterli bir büyüklükte oluyor benim için. Şimdi birleştirme işleminde ilk bir tanesini hazırladım. Şimdi şöyle İlk bir tanesini hazırladım. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Aynı işlemle buradakini yapacaksınız. Şöyle motifimizden öncelikle köşesinden, şuradaki köşeden tığımızı geçiriyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı o köşede yaptığımız gibi 3 tane trabzanımız oluyor ilk olarak. Şu da 3. trabzanımız. Gördüğünüz gibi 1, 2 tane zincir çekiyoruz ve birleştirme işlemine başlıyoruz. Hemen şuradan birleştirmeye başlıyorum. Şöyle şu şekilde ipimi geçiriyorum ve birleştirdim. Yine 1, 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yine köşeden şöyle hem de köşemi de yapmış oluyorum zaten bu şekilde ve motifimi de birleştirip kenarlarını da aynı şekilde hem de dolanmış oluyoruz. Bu şekilde araya bir zincir çektik. Yine hemen şurada 1, 2, 1, 2 trabzan yapıyoruz. 3 tane. Yine köşede aynı işlemi yapıyoruz. Bu işlemi şöyle şu köşeye kadar yapalım. Şöyle şu köşeye geldik. Gördüğünüz gibi zaten en son bu taraftan geleceğimiz için burayı da birleştireceğiz. Şimdi ilk olarak motiflerimizi birleştirip askı kısmını ilerletiyoruz. Şöyle şu köşeye kadar geldik. Yine aynı o motifleri birleştirme tekniğiyle araya bir zincir çekiyorum ve hemen şu motifimi alıyorum ve yine köşesinden şöyle trabzan yaparak birleştiriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle hemen şuradan ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve birleştirme işlemini aynısını burada uyguluyorum. Şimdi bu ikinci motifimi de aynı şekilde birleştirelim. Çok pardon. Şurada motifi ters tutmuşum. Şöyle düzelteyim. Şöyle. Ters tuttuğumda motifi tabii ki de düz durmadığı için tekrar şöyle düzelteyim hemen. 1, 2 ve 3. Bakın. Şöyle görüyorsunuz ya. Böyle daha iyi görünüyor. Şöyle şuradan birleştirip yine aynen şu köşeye geliyoruz ve şu köşeye tekrar dönüyoruz. Şimdi şu birleştirme işlemini yine aynı şekilde yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi motiflerimi birleştiriyorum. Aynı işlemle bu iki motifimi de birleştireyim ve şu kenar kısmını motifimizle
yapımıyla devam edelim. Şöyle 4 tane motifimi birleştirdim. Şimdi hemen karşı tarafından şöyle elbisemi düzelteyim. Şu şekilde ipimi de alayım ve şöyle askıyı şöyle gördüğünüz gibi hemen şu başladığımız yer zaten şurası. İlk olarak oraya birleştiriyorum. Şöyle 1 2 zincir çekiyorum. Hemen şuraya motifimi sabitliyorum. Yine 1 2 şöyle 1 2 zincirimi çektim ve köşeyi tamamlıyorum. 1 2 ve 3. Yine bir zincir çekeceğim. Yine aynı birleştirme işlemini yapıyorum. Hiçbir fark yok. Karşılıklı şöyle yine birleştirme işlemini yapıyorum. Daha sonra zaten burayı birleştirdikten sonra şöyle zaten geldik hemen köşeye. Karşıya doğru zaten şöyle etrafını dolanacağımız için son işlemi de orada yapmış olacağız. 3 tane trabzanımızı yaptık köşede. 2 tane zincirimizi çektik ve şu köşemize batıyoruz. İpimizi sabitliyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz ve aynı işlemle şimdi şuraya kadar gelelim. Bu şekilde etrafını ilerlettik. Şimdi şu tarafı birleştireceğiz. Yine aynı işlemimizle ilk üçlü trabzanımızı kenara yaptık. Araya 2 tane zincir çekiyoruz ve şuradaki hemen köşemize batıyoruz. İpimizi sabitledik. 1 2. Şimdi ben birleştirme işlemini yaptıktan sonra etek ucundaki hani o ilk sık iğne geçtiğimiz, daha sonra kenarlarını süsledik, yapıtırcık yaptık. Üst kısımda aynı işlemi yapmak istiyorum. O yüzden yine aynı şekilde şuradaki ilmeklerimizde hepsine birer tane sık iğne yaparak ilk sıraya geçebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz etek ucundaki aynı işlemleri yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi artık elbisenin bu da son işlemi ve dediğim gibi ben bir ihtimal etek ucundaki işlemin aynısını üst kısımda da uygulayacağım. Şöyle, şu da zaten sondu ve şuradan ilmeğimi birleştirdim ve gördüğünüz gibi birleştirme işlemim de bitti. Askıyı da bu şekilde yapmış olduk. İki tarafta da aynı işlemi uyguluyorsunuz. Motif sayısını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Genişliğini motif ekleyerek büyütebilirsiniz. Ben şimdi bir sıra etek ucundaki gibi şöyle sık iğne ile bir tamamlayayım. Ona göre videomuzu artık elbisemizin son haliyle bitirelim. Tek ucunda yaptığımız işlemi burada da yapacağımı söylemiştim ya, benim pek içime sinmedi, o yüzden söktüm. Bu şekilde birleştirdiğimiz haliyle bıraktım. Yani sadece askıları birleştirdiğimizdeki gibi bıraktım. Etek ucundaki işlem içime sinmedi ama siz de kendiniz yapıp görüp belki beğenenleriniz olabilir. O şekilde de yapabilirsiniz. Fikir amaçlı zaten. Yaptığımız ölçüler SB'de çok rahat bir şekilde olabilecek ölçüde. Motifleri büyüterek ya da motif ekleyerek bu ölçüleri değişebilir, genişletebilirsiniz. Tabii ki küçülterek bebeklerinize, çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde yani. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Modelimizi de umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda, yeni bir modelde, tabii böyle küçük iplerimizi en son elbisemiz bittikten sonra temizliyoruz. Bu şekilde kalmıyor. Yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Bizden istediğiniz, videosunu hazırlamamızı istediğiniz modeller varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Instagram hesabımızdan da bizi takip edebilirsiniz ve oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Deneyeceklere tekrar kolay gelsin. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.